Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sovyetler Birliği'nin çok az bilinen ama bir o kadar da şaşırtıcı bir yönünü anlatmak istiyorum. Sovyetlerin ücretsiz hizmetler dünyası. Sovyetlerde eğitim ve sağlık ücretsizdi, bunu çoğumuz biliyoruz. Ama bu haklar yanında da Sovyet insanının hayatında günümüz koşullarında hayal bile edilemeyecek kadar çok sayıda ücretsiz hizmet vardı. Üstelik bu hizmetler sadece temel ihtiyaçları değil, insanın kültürel, sosyal hatta duygusal yaşamında kapsıyordu. Bu videoda Sovyetler Birliği'nde yaşamın bu yönünü 5 bölümde anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Sovyetler Birliği, toplumun her üyesinin yaşam hakkını, gelişim hakkını ve güvenliğini bir öncelik olarak görüyordu. Bunun için eğitim, sağlık ve barınma hizmetleri sadece ücretsiz değil, aynı zamanda devlet tarafından planlanmış bir hak olarak insanlara sunuluyordu. Ücretsiz eğitim konusu başlı başına bir haktı. Çünkü Sovyetler Birliği'nde her çocuk doğduğu andan itibaren devletin koruması altındaydı. Anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim ücretsizdi. Kitaplar, kırtasiye malzemeleri, üniforma ve hatta üniversite yurtları ücretsiz verilirdi. Sovyetlerin kırsal bölgelerinde dahi küçük köy okulları kurulur, öğretmenler devlet tarafından bu bölgelere göre atanırdı. Üniversiteye giren her öğrenci aynı zamanda devletin güvencesi altına girerdi. Mezun olduğunda hem iş hem de çalışırken kullanacağı konut yani lojman hazır olurdu. Ücretsiz sağlık hizmetleri de çok ilerideydi, tam anlamıyla evrenseldi. Herkes yaşına, gelirine veya statüsüne bakılmaksızın ücretsiz muayene, ameliyat, doğum ve ilaç hizmetlerinden faydalanabiliyordu. Her fabrikanın, her büyük iş yerinin kendi sağlık birimi vardı. Kırsal bölgelerde felçer adı verilen küçük sağlık istasyonları en uzak köylerde bile hizmet verirdi. Sovyet hekimliği koruyucu hekimliği esas alırdı, yani insan hastalanmadan önce korunurdu. Bu yüzden düzenli check-up'lar, diş kontrolleri, çocukluk aşıları gibi sağlık gereksinimleri zorunluydu. Konut hakkından da bahsetmek gerekir. Önceki videomda Sovyetlerde nasıl ev sahibi olunduğunu zaten ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Ayrıntı isteyen dostlar o videoyu izleyebilirler. Sağ üstte video linkini koydum. Bu yüzden burada daha özet geçeceğim. Barınma hakkı kapitalist ülkelerde olduğu gibi bir piyasa ürünü değil, temel bir insan hakkıydı. Sovyet yurttaşlarına ücretsiz ya da sembolik olan kira bedelleriyle ev tahsis edilirdi. Ev almak, borca girmek değil, üretime katılmanın doğal bir sonucuydu. Konutlar genellikle fabrikalar, kolhozlar veya belediyeler tarafından yapılır, yeni evli çiftlere veya çocuklu ailelere öncelik verilirdi. Sovyetlerin özellikle savaş sonrası dönemden sonra başlattığı geniş çaplı ev inşa programları milyonlarca aileyi modern apartman dairelerine taşımıştır. Sovyet toplumu bireyin yalnız değil, toplumun parçası olduğunu her zaman vurgulardı. Bu anlayış özellikle çocuklara, gençlere ve ailelere sunulan ücretsiz hizmetlerde açıkça görülüyordu. Ücretsiz kreş ve anaokulları bu anlayışla ortaya çıkmıştı. Kadınların üretime katılımı teşvik edilirken çocukların bakımı da devletin sorumluluğu altındaydı. Her iş yerinin bir kreşi, birçok fabrikanın kendi anaokulu bulunuyordu. Çocuklar burada yalnızca bakılmaz, eğitilir, oyun oynar, beslenir ve sosyalleşirdi. Aileler çocuk bakım masrafı düşünmeden çalışabiliyordu. Diğer yandan ücretsiz çamaşırhaneler ve temizlik hizmetleri de insanların yaşamlarını oldukça kolaylaştırmıştı. Birçok şehirde toplu konutların zemin katlarında veya mahalle merkezlerinde ücretsiz kamu çamaşırhaneleri vardı. Bu hizmet özellikle çalışan kadınların ev yükünü hafifletmek için bizzat planlanmıştı. İhtiyaç olan bölgelerde evlere kadar gelen temizlik ve onarım ekipleri de ücretsiz hizmet verirdi. Gençler de unutulmamıştı. Gençlik kampları ve tatil evlerinin tamamı ücretsizdi. Pioneer kampları çocuklara ücretsiz yaz tatili, doğa gezileri ve spor olanakları sağlardı. Komsomol üyeleri için kültürel kamplar, tiyatro atölyeleri ve spor okulları da ücretsizdi. Bu kamplar sadece dinlenme yerleri değil, sosyalist dayanışmanın ve kolektif yaşamın birer okuluydu. Sovyet gençliği hakkında da bir video hazırlamıştım. Link sağ üstte. Detay isteyen dostlar o videoyu izleyebilir.
Sovyet insanı için kültür bir lüks değil, insan olmanın doğal bir parçasıydı. Bu nedenle devlet, kültür ve spor alanlarında da çok geniş ücretsiz hizmetler sunuyordu. Dom Kulturi adlı kültür evleri ücretsiz bir şekilde insanlara hizmet verirdi. Her şehirde, kasabada, hatta köylerde bile bu kültür evleri vardı. Buralarda tiyatro toplulukları, halk dansı grupları, resim kursları, satranç kulüpleri vardı, düzenli olarak film gösterimleri yapılırdı ve elbette tamamı ücretsizdi. İnsanlar burada sadece sanat izleyicisi değil, aynı zamanda sanatın üreticisi de olurlardı. Ücretsiz müzik ve sanat okulları ülkenin pek çok yerine yayılmıştı. Birçok çocuk devlet destekli olarak müzik ve sanat okullarında ücretsiz enstrüman eğitimi alırdı. Bu okullardan yetişen binlerce Sovyet müzisyeni dünya sahnelerinde boy göstermiştir. Yetenek, sınıf farkı tanımaz ilkesi Sovyetler Birliği'nde somutlaşmış bir haldeydi. Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan sportif faaliyetler de ücretsiz hizmetler arasında yerini almıştı. Neredeyse her mahallede ücretsiz spor alanları, yüzme havuzları, buz pistleri bulunurdu. Hala günümüzde de futbol dünyasında önemli yer tutan Spartak veya Dinamo gibi kulüplerin gençlik akademilerine ücretsiz kabul edilirdi. Sovyetlerde spor, bedensel gelişimden çok dayanışma ve disiplinin bir okulu olarak görülürdü. Sosyalist öğretilerin ve Sovyet sisteminin kapitalist ülkelerden belki de en büyük farkı ücretsiz hizmetlerin yalnızca büyük alanlarda değil, günlük yaşamın küçük detaylarında da hissedilmesiydi. Örneğin ücretsiz teknik servis ve tamirhaneler olgusu, ev eşyaları, bisikletler, radyolar veya ayakkabılar için devlet tarafından sağlanan ücretsiz tamir atölyeleri vardı. Çünkü umarsızca tüketim değil, onarım kültürü teşvik edilirdi. Bu hem ekonomik planlamanın bir parçası hem de israfı önleme anlayışının bir sonucuydu. Kişisel bakım da ücretsiz hizmetlerden nasibini almıştı. Kuaför ve berber hizmetleri bunların başında geliyordu. Birçok fabrikada, ordu birliğinde, okulda ve öğrenci yurdunda ücretsiz kuaför hizmeti verilirdi. Kamu kuaförleri ve tıraş salonları da çok düşük sembolik ücretlerle çalışır, çoğu zaman sosyal hizmet kapsamında ücretsiz olurdu. Çünkü teorik olarak halka hizmet açısından görev yürüten yerlerin tamamı kamu hizmeti kapsamındaydı. Az bilinen ücretsiz hizmetlere başka bir örnek de ücretsiz bahçe alanlarıydı. Şehir dışındaki daça adı verilen bu doğal alanlar işçilere ve çalışanlara ücretsiz olarak tahsis edilirdi. Sovyet yurttaşları burada meyve, sebze yetiştirir, doğayla bağ kurardı. Bu küçük bahçeler hem gıda üretimini artırır hem de ailelere dinlenme alanı oluştururdu. Aslında yemek kültürü konusunda da bilgiler verecektim. Ancak yemeklerin son derece ucuz olduğu konusunda Sovyet mutfağı adıyla bir video zaten hazırlamıştım. Bu konudaki bilgileri oradan izlersiniz. Sovyet sisteminde bir yurttaş yalnızca gençliğinde değil, tüm ömrü boyunca sosyalist sistemin güvencesi altındaydı. Emekliler maaşlarını yaşı dolduğunda direkt olarak alırdı. Elbette barınma hakları ve sağlık ihtiyaçları yine tam koruma altındaydı. Birçok şehirde emeklilere özel dinlenme evleri, sanatoryumlar ve tatil merkezleri ücretsiz hizmet verirdi. Ulaşım hizmetlerinden de bahsetmesek olmaz. Sovyetlerde toplu taşıma çok düşük ücretliydi. Hatta öğrenciler, engelliler, yaşlılar gibi ihtiyaç sahibi birçok grup için tamamen ücretsizdi. Bazı büyük şehirlerde tramvay ve metro hatları iş saatlerinde ücretsiz çalışırdı. Kırsal bölgelerde kolhozlar arası servisler ücretsizdi. Sovyet sağlık sisteminin bir parçası olan sanatoryumlar da ücretsizdi. Devlet tüm emekçilere her yıl tatil hakkı tanır, ihtiyaç belirledikten sonra tren biletinden konaklamaya kadar her şeyi karşılardı. Bu hak, üretici insanın dinlenme hakkının da tanındığı son derece önemli bir temel haktır. Evet dostlar, Sovyetler Birliği'nde hayat, günümüzün standartları haline getirilen kapitalist yani sermayeyi koruyan ölçülere göre değil, insanın temel ihtiyaçlarına göre planlanmıştı. Herkes aynı arabayı kullanır, aynı apartmanda otururdu. Eleştirileri haklıdır. Çünkü reel sosyalizmde milyonlarca insana dair fırsat eşitliği böyle sağlanmıştı. Ancak sosyalizm koşullarında hiç kimse aç, evsiz, eğitimsiz veya bakımsız değildi. Reel sosyalizmin temel özelliklerini de zaten başka videomda sizlere anlatmıştım. Sağ üstte bıraktığım linkten o videoyu izleyebilirsiniz.
Bugün Sovyetlerdeki ücretsiz hizmetleri hatırlamak yalnızca birer nostalji değil, insanın onurlu yaşam hakkının mümkün olduğunu yeniden hatırlamaktır. Bir sistemin büyüklüğü ne kadar zengin insan yarattığıyla değil, kimseyi geride bırakmamasıyla ölçülür. Sovyetler Birliği bu anlamda tarihte eşi az görülmüş bir örnektir. Umarım Sovyetlerde az bilinen ücretsiz hizmetlere dair bu videomuz sizlere yararlı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.